Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime çıkartarak başladım. Lastik örmedim, boncuk ilmek atma tekniği kullanarak modelimi üzerine kurmaya başlayacağım. Bu modelimizin ilmek sayısı 16. Her model 16 ilmekten oluşuyor. Ara model ve ana model. Ara modelde biz rende modeli kullanacağım bu modelde. Öncelikle kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, ve 1 ilmek ters ördüm. Şimdi 9 ilmekten oluşan 2 tane yan yana rende modelimiz bizim ara modelimiz olacak. Bu rende modelini bu örnek için lastik olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ana modelime geldim. 7 ilmekten oluşuyor ana modelimizde. Öncelikle bir defa artırma yapıyorum ve 1 ve 2. ilmekleri düz olarak örüp sola doğru bir kesim yapıyorum. Devamında 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada birinci modelimi tamamlamış oldum ara modelle birlikte. Artı 9 ilmeğimiz daha var. Sonunda da 2 tane yan yana rende modeliyle bitireceğiz. Öncelikle bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters ördüm. Şimdi ara modelimizi de tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzünde ikinci sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri de ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örmeye devam ediyorum. Burası rende modelimize ait olan ilmeklerimiz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak ördüm. Şu ana modele geldiğim zaman ilmeklerimi burada ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar rende modeline geldik. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ve kenar ilmeği. İkinci sıramızda da arka yüzünde örüp tamamladık. Örgümün 3. sırası ön yüzüyle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek ters. Şimdi bir alt sırada 3 tane düz ilmek örmüştük. Bunu şekillendirmemiz için 3 ilmeği kesmem gerekiyor. Kesmem gerektiği için ilmeklerim azalacak. Bunun için öncelikle bir artırma yapıyorum. İpimi ön tarafa alıp 3 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Tekrar bir artırma yaptım ve 3 ilmeğim tekrar buraya eklenmiş oldu. Bir ilmek ters. Aynı şekilde burada da 3 tane düz ilmeğim var. Öncelikle bir artırma yapıyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. 3 tane ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir defa daha artırma yaptım ve bir ilmek ters örüyorum. Rende modelimizi burada şekillendirmiş olduk. Şimdi ana modele geldiğim zaman bir alt sırada arttırmış olduğum ilmeği düz örüyorum. Devamında bir defa artırma yaptım. Kesmiş olduğum ilmekle hemen arkasındaki düz ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum.
Kalan 4 tane düz ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir modeli bitirdikten sonra rende modelime geçiyorum. Bir ilmek ters, bir defa artırma yapıyorum ve 3 ilmeği birlikte ters olarak örüp ilmek sayımı 1'e düşürüyorum. Tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek ters, bir defa artırma yapıyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek ters ve kenar ilmeği. Üçüncü sıramı da ön yüzde ördüm. Arka yüze geldiğimiz zaman düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde 5. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters. Şimdi bir alt sırada artırma ve eksiltme yapmıştık rende modelimizde. Bu sırada sadece 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra artırma eksiltme yapıyoruz. Arada bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bağlantılı bir model olmadığı için ben sizlere tek model üzerinden anlatımımı yapıyorum. Ve bir ilmek daha ters ördüm. Rende modelini tamamladıktan sonra ana modelime geldim. Şimdi bu taraftaki düz ilmeklerim çoğalmaya başladı. 2 ilmek düz, bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüp sola kestim. 3 ilmek düz. Desenimi tamamladıktan sonra rende modeli için bir ilmek ters, 3 ilmek düz, bir ilmek ters, 3 ilmek düz, bir ilmek ters, kenar ilmeği. 5. sıramızda ön yüzde örüp tamamladık. Arka yüze geldiğimiz zaman ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra rende modeliyle devam ediyorum. Bir ilmek ters. Şimdi bir alt sırada 3 düz örmüştüm. Öncelikle bir artırma yapıyorum. 3 ilmeği birlikte toplayıp ters ördüm ve kestim. Tekrar artırma yaptım. 3 ilmeği yerine eklemiş olduk. Arada bir ilmek ters. Tekrar 3 düz ilmeğe geldiğim zaman öncelikle bir artırma yapıyorum. Ve bu 3 ilmeği ters olarak örüp kesiyorum. Tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek ters. Rende modelimi burada bitirdim. Ana modele geldiğim zaman 3 ilmek düz, bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 2 ilmek düz. Tekrar rende modeline geldim. Bir ilmek ters, bir artırma yapıyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek ters. Tekrar artırmamı yapıyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek ters, kenar ilmeği. Modelin arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Örgümün ön yüzünde 9. sırasıyla devam ediyorum. Öncelikle kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters. Şimdi burada artırma eksiltmeyi bir alt sırada yapmıştık. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Ara modelimi bitirdikten sonra ana modele geliyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Bir artırma yaptım.
2 ilmeği sola doğru düz olarak örüp kestim. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. Tekrar rende modelime geldim. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, kenar ilmeği. 10. sıra arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek ters, bir defa artırma yapıyorum. 3 düz ilmeği birlikte ters olarak örüp kesiyorum. Tekrar bir artırma yaptım. 1 ilmek ters, bir defa daha artırma yapıyorum. 3 ilmeği ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 1 ilmek ters. Şimdi ana modelime geldim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. Ön yüzde son kez 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Şimdi burada ön yüzde son sıramızı tamamladık. Bir sırada arka yüzde örüp modelimizin ilk bölümünü tamamlamış olacağız. Bir ters ilmekten sonra bir artırma yaptım. 3 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Tekrar bir artırma, bir ters, bir artırma, 3 ilmeği birlikte ters örüp kestim. Artırmamı yapıyorum. 1 ilmek ters ve kenar ilmeği. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Örgümün ön yüzüne geldim ve böylelikle birinci bölümü bitirmiş olduk. Şimdi sola doğru kesmiş olduğum ilmeklerimi şöyle zikzak olacak şekilde şimdi sağa doğru kesmeye başlayacağım. Öncelikle tekrar ara modelimizle devam ediyoruz. Rende modelimizle. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. Şimdi bu modelin ilk başlangıcında bir artırma yaptık. Keserek devam ettik. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan son 2 düz ilmeğimin yönü farklı olduğu için çeviriyorum ve bu 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yapıyorum. Birinci deseni bitirdikten sonra rende modeliyle devam ediyorum. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters ve kenar ilmeği. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Tekrar örgümün ön yüzüyle devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, bir defa artırma yapıyorum. 3 tane düz ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek ters, bir artırma yapıyorum. 3 ilmeği ters örüp kesiyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek ters. Rende modelimizi tamamladık. Ana modele geldiğim zaman 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 2 ilmeği birlikte yönü farklı olduğu için çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir defa artırma yaptım. Bir ilmek düz. Desenimizi tamamladıktan sonra
Rende modelime geldim. Bir ilmek ters, bir artırma yapıyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Rende modelinde bir değişiklik yok. Hep aynı şekilde devam ediyor. Tekrar artırmamı yaptım. Bir ilmek ters, artırmamı yapıyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüp kestim. Artırma yapıyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. Artık modelimizdeki ilmeklerimiz sağa doğru kesilmeye başladı. Arka yüze geldiğimiz zaman da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Örgümün ön yüzüyle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz, bir ilmek ters, 3 ilmek düz, bir ilmek ters. Şimdi ana modelime geldim. 3 ilmek düz, 2 ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 2 ilmek düz. Şimdi modelimi tamamladım. Rende modelini de birinci modelde gösterdiğim gibi örelim. Bu sırayı da tamamlayalım. Ön yüzde de sırayı tamamladık. Arka yüze geldiğimiz zaman da ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örelim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters. Kesme artırmaya geldik. Öncelikle bir artırma yapıyorum. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüp kesiyorum. Tekrar bir artırma, bir ilmek ters, bir defa artırma yapıyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. Bir ilmek ters. Ana modele geldiğim zaman 2 ilmek düz. 2 ilmeğin yönü farklı olduğu için çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yaptım. Tekrar bir artırma, 3 ilmek düz. Modelden sonra gelen rende modelimizde aynı şekilde örelim. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Ana modele geldiğim zaman bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kalan rende modelinde aynı şekilde bir ters, 3 düz olarak örelim. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze gelelim. Örgümün ön yüzüyle devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, bir artırma yapıyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek ters, bir defa artırma yapıyorum. 3 ilmeği birlikte toplayıp ters örüyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek ters. Şimdi burada bir tane kesilmesi gereken ilmeğim kaldı. Bunu da son kez sağa doğru çevirip kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm.
Böylelikle bir desenimizi ön yüzde tamamlamış olduk. Kalan rende modelini de göstermiş olduğum gibi örelim. Son sıramızda da arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze gelelim. Örgümün ön yüzüne geldim ve böylelikle bir modeli bitirmiş olduk. Şimdi ikinci model için tekrar birinci modelin tekrarıyla başlıyoruz. Sola doğru kesimimizi bitirdikten sonra tekrar sağa doğru kesiyoruz. Yani zikzak giden bir model. Rende modelimiz zaten aynı şekilde devam ediyor. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp modelimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli de sizlere fikir olması için angora tarzı bir iple örerek hazırladım. 2,5 numarada şiş kullandım. Lastik örmeden boncuk ilmek atma tekniği kullandım. Kenar pat lastiğinde de rende modelimizi uyguladık. 3 tane rende deseni var. Aralarda da ikişer tane olarak devam etti. Dilerseniz boncuk ilmek atma tekniği yerine alt lastiğinde de rende modeli kullanarak bu modeli üzerine kurabilirsiniz. Çok şık yelek hırkalar örebilirsiniz bu modelle. Arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de böyle bir görüntüsü var. Umarım sizler de beğenir, örersiniz. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.